Selam canımız. Bugün beyaz kompoları takacağız. Ufak bir Renegade gazlama videosu çektim. Onu önce yayınlayacağım. Bunu sonra izliyor olacaksınız. Onu da izlemiş olursunuz umarım. Biraz yol sesi fazla geliyor. Yaka mikrofonunu açmamıştım. Kamil ben. Kameranın da dört yanında ses yeri var. Sadece tek tarafı açtığım için sesim de az geliyor. Onun için kusura bakmayın. Şimdi editlerken gördüm. Evet, şimdi garaja inelim. Ve beyaz oğlana beyaz kompoları takalım. Hadi gidiyor oraya. Evet amprikokolar. Şaka şaka. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Birazcık bu beyaz oğlandan uzak kaldık. Asıl konu şu, birkaç kişi yazacaktır bunu. Ve birkaç kişi de zaten Petlas alma demişti. Petlas Starmax X de aynı şeyin laciverti. Yani birisi Avrupa satış malı. Böyle Lambert diye konuya girdim. Çünkü jant lastik takacağız. Jantların üstüne lastiği taktığımda herkes bir Petlas'a böyle bir ön yargılıydı. Kimisi birkaç kişi yazmış yorumlarda. Sağ olun, hepiniz fikir beyan etmişsiniz bir önceki videoda. Çok teşekkür ediyorum. Şaka şaka, çok az yorum var. Neyse. Petlas PT 751 miydi? Neydi? PT 751, bir dakika. Evet, o 741, özür dilerim. Plakamdan aklımda kalıyordu. Bunun modeli bu Starmax. Hemen söyleyeyim. Söyleyemiyorum. Him. ST 760. Şey modeliyle aşağı yukarı aynı zaten. 741 ile. 741 bulamadık. Bunu önerdiler. İkisi de aynı. Hiçbir fark yok. Starmax'ı Avrupa pazarı için logosun özür dilerim, düzeltiyorum. Starmax'ı söylenebilirlik açısından Avrupa'ya uyarlamışlar. İşte Beko Arçelik gibi. Arçelik iç piyasa, Beko dış piyasaydı ama Beko'yu da iç piyasaya soktular. Starmax'ı da iç piyasaya sokmuşlar. İzmir'deydi jantlarım. Jantları almaya gittim. Antalya Kumluca'dan gittim. Jantları aldım. Orada bırakmıştım. Çünkü Kumluca'ya giderken alet edevat bayağı bir yüklü gittim. Jantları da oraya götür getir yapmamak için İzmir'de bıraktım arkadaşım da. Levent Sevim'e teşekkürler. Neyse. Dündü evet. Gündem karıştı. O kadar çok yol yaptım ki. Levent Sevim'le neydi orası ya? İzmir'de kahvecide oturuyorduk. O üniversitelilerin falan çok takıldığı yer. Adını unuttum ona şimdi. İlçelere çok hakim olamadım İzmir'de hala. 3. sanayinin yanındaki yerde. Neyse. Kaç bayi aradık. Petlas için 741 olanı için. Ara yok. Ondan sonra Petlas'ın İzmir bölge sorumlusu Yasin Bey var orada. O yardımcı oldu. O bizim yerimize araştırma yapıp bizi Starmax'a ikna etti. Zaten aynı şey olduğunu o da bize açıkladı. Bize derken bu arada biz kimiz? Levent. Neyse bir saniye. Levent'le bana hoparlörden dinlerken anlattı Yasin Bey. Petlas'ın İzmir bölge sorumlusu neydi? Abdülkadir Özcan. Ako, evet. Neyse sağ olsun yardımcı oldu. Bana Kemalpaşa'da, İzmir Kemalpaşa ilçesinde, yani İzmir'den Ankara yönünde, İzmir merkezden 20 küsür kilometre uzakta bir yerdi. Zaten benim yoluma da denk geliyordu. Otobandan gitmek yerine eski parasız yoldan Muğla'ya döndüm. Neyse gittim Tombik Lastik firmanın ismi. Orada bir Celal kardeşimiz var. Hasan abi de babası. Onlar montajda yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Petlas bayisi bunlar da. Onlar montajını yaptık. Çelik sibop taktık. Nitrojen bastık. Nitrojenle çelik sibop hediyeleri oldu. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yani merak edenler için Tombik Lastik, işiniz düşerse çok yardımcı oluyorlar Celal ve Hasan abi. Şimdi yeni aldığım şarjlı akülü
Cıvata sökme takma zımbırtımı da ilk kez kullanıyor olacağım artık. Bir kullanalım onu da. Ama krikon tırt, o biraz kasacak. Ben krikoları kaldıracağım, montajı yapacağım. Size oraları böyle yalandan hızlandırılmış geçeceğim. Çünkü oralarda zaten sıkılıyorsunuz. Cır 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 sök sök sök. Ben şimdi bir taraftan kaldırırım arabayı, takarım. En son işte arabayı indirdiğimde siz normal insan süresiyle izliyor olursunuz. O zaman ben başlıyorum. Siz de bundan sonrasını hızlandırılmış izleyiverip durun gari. Evet, geliyor. Zannedersin sponsorluk aldım. Güzel aletlerimizi de açalım. Oh yeah, işte bu. Ne güzel açıyor namus. Atladığımız bir detay var. Jantların göbeği kaç acaba? Ben orada kesin sıçacağız. Şimdi burası yanlış hatırlamıyorsam 306'da orijinalde, hatırlamayayım, boşver, kumpasla bakalım. Kumpasçığım, neredesin yavrum? Heh. Niye oradan ölçüyorsak çekiyor? ...65. Kompomotiflerin kaç acaba? Orada bir sıçlı Cafer Bezgetir durumu olabilir. Hiç kasmayalım, oturtalım. Oturursa oturur, oturmazsa kısmet. Ah, senin ağzını yerin. Evet, sıkıyoruz. Seviyemiz yok. Alette kademe de var. Kademeden dolayı. Şimdi tabii araba yayları kesik mi? Bir saçma bir şey oldu. Yerle bir. Alet nalet. Çok iyi duruyor be. Şerefsiz. Kapakçığımız da var. Şöyle olacak ki bunun büyük ihtimalle bir contası, oringi bir şeyi varmış. Ama şu an yok. O yüzden biz de ne yapacağız? Ya çift taraflı bant ya da silikone. Silikon daha iyi olur. Çift taraflı bant düşebilir. Silikon kuruduysa her türlü kıldık. Oğlum çok iyi durmuyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Neyse. Zaten şey yapacağım. İş bittikten sonra bir arabayı güneşe alırız. Beyazlar çok iyi duruyor be. Ama birazcık dışarı mı çıkması lazım? Bir santim. Bir santim dışarı çıksa fena olmaz bence. Evet, şimdi arkaya geçiyor oraya. Yani yolda kalsa adam, lastik sökmeye çalışsa sıçtı. Gel be çocuk. Şimdi diyeceksiniz, neden arkadaki spacer'ı söktüm? Çünkü arkalar dışarı açılmaz, önden çeker arabada. Kızdırmayın beni. Arkada iner arabam, bu arka tekerlekleri dışarı açıyorsunuz. Ay, oha lan, 2 santim spacer'la şu kadar tutuyor ya. Bak ne kadar tutuyor diş. Neyse, buralarla sizi sıkmıyorum, ben kesip atıyorum. Jantlar işi bittikten sonra sizi yeniden yayına alıyorum. Evet, bitirdim. Bir tane spacer'ı sökemedim. Göstereyim mi? Hazır mısınız? Hazırsanız geliyor. Lapseki.
Mal iyi oldu ya. Çok iyi oldu be. Arabanın kaderi değişti. Şimdi bu bantlar neydi diyecekseniz önceki videoda vardı. Şimdi mesela bu tarafta buradaki spacer, dur bakayım. Evet, burada spacer yok. Tamam mı? İçeride kalıyor. Pardon. Onun yerine burada spacer'ı öne taktık. Fena olmadı ama arkaya da 1 santim spacer lazım. Bu tarafa geçelim. Burada spacer yok. Kambere bak, amortisör mü yamuk lan? Evet, bir tur atalım etrafında. Arabanın kompomotif direkt hayatını değiştirdi. Arkasında bir bok yok lan. Ne geçti yine vidanjör ya. Vidanjör abi. Beleşten reklam yaptık. Bak burada spacer var. Sol arkada spacer'lı. Çok güzel duruyor. Yerli yerinde. Spacer'ı sökemedim ama. Önde içeride kaldı. Gerçi bu da pislik duruyor ya. Öf. Böyle de fena değil ama bu kesin bu basıklıkla sürter. Neyse. Ne diyeyim. Şu cipçikleri de takacağız ama ne zaman takarım bilemedim. Alet güzel oldu ya. Bakıyorum. Önüm birazcık kalksa, 2 parmak girecek şekilde yükselse kafi. Çok iyi duruyor be. Saplama aldım AliExpress'ten. O saplamalar gelince değiştireceğim. Direkt saplama olarak olacak arabada. Hem ere aldım hem bunu aldım. Şimdi beyaz olanı garaja geri koyacağım. Alet edevat alacağım. Yeniden Antalya Kumluca. Amelelik bitmedi. Şimdi burayı birazcık toparlayayım. Hem beyazı hem eri buraya sokacağım. İkisi burada kalsın. Çalışmak için diğerini çıkarttım. Garajda ikisi kardeş. Ay seni kamyon kere. Kendi konuştuğumu duymuyorum ya. Neyse işte öyle arkadaşlar. Beğendiniz mi yeni jantlarımı? Lastikleri tecrübe etmedim. Etmeyeceğim yani. Şimdi sürüp uğraşmayacağım. Buraları toparlıyorum. Garajı kapatıyorum. Kılık, kıyafet, üst, baş. Aha sprayli alacağız burada. Bak spray lazımdı. Onları falan mala lazım mı? Mala değil. Neyse tamam işte. Geyiği bırakıyorum. Mal çok iyi olmadı. Sabırsızlıkla videoyu hemen yüklemek istiyorum ya. Şimdi toparlıyorum. Gidiyorum videoyu minik bir montaj yapacağım. O kadar çok kesmiş yapmayacağım. Zaten çalışırken size kapattım. Sıkılmayın diye. Bunu da yüklerim. Hemen bu cumartesi yayına sokarım. Bugün günlerden ne? Bugün ayın 7'si. Çarşamba. Cumartesi günü ya da cuma akşamı koyayım bunu. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'da hikaye falan da atmayacağım. Sürpriz olsun herkese. Umarım beğendiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olun. Beğenin. Zilleri çaldırın. Paylaşın. İzlemeyeni uyarın. Dürtün, izlesinler. Teşekkür ederim. Ok, keep, bye.